Of, depresyondayım bugün. Maç kaybettik, depresyona girdim. Dizi bitti, depresyondayım. Bu cümleleri her gün duyuyoruz. Belki bugün sen de söyledin. Sınav kötü geçti, depresyon. Hafta sonu planı iptal oldu, depresyon. Pazartesi geldi, depresyon. Kargo gelmedi, depresyon. Ama şimdi şunu düşün. Gerçekten depresyonda olan biri var. Sabah yataktan kalkamıyor. Duş almak ona dağa tırmanmak gibi geliyor. Haftalardır hiçbir şeyden zevk almıyor ve senin dizi bitti, depresyondayım dediğini duyuyor. O an ne hissediyor biliyor musun? Demek ki benim yaşadığım da öyle bir şey. Herkes atlatıyor. Ben neden atlatamıyorum? İşte bu yüzden bu video var. Çünkü bir kelimeyi bu kadar ucuzlatınca gerçekten o kelimeye ihtiyacı olanlar görünmez oluyor. Sana bir ayrım vereyim. Video boyunca bunu kullanacağız. Üzüntü hava durumudur. Depresyon iklimdir. Yağmur yağar, sebebi bellidir. Bulut var. Islanırsın, üşürsün, moralin bozulur. Ama bilirsin ki geçecek. Şemsiye açarsın, eve girersin, yarın güneş açar. Hayat devam eder. İklim öyle değil. İklim aylarca süren bir kış gibi. Bulut yok ama hava hep gri. Şemsiye işe yaramıyor çünkü yağmur yağmıyor. Sorun daha derinde ve en kötüsü ne zaman biteceğini bilmiyorsun. Hatta bitecek mi onu da bilmiyorsun. Üzüntü yağmurdur. Depresyon güneşin bir türlü doğmadığı bir mevsim. Bu ayrımı aklında tut. Şimdi bilimle netleştirelim. Gerçek depresyon nedir? DSM-5 diye bir şey var. Psikiyatristlerin tanı koyarken kullandığı uluslararası rehber. Yani doktorlar bu kişi depresyonda mı değil mi derken kafalarına göre karar vermiyor, bu kitaba bakıyorlar. Bu kitaba göre majör depresif bozukluk tanısı için şunlar gerekiyor. En az 2 hafta boyunca neredeyse her gün günün büyük bölümünde 9 belirtiden en az 5'i olacak. Ve bu 5'in içinde şu ikisinden en az biri mutlaka olmalı. Çökkün duygu durumu ya da anhedoni. Anhedoni ne demek? Eskiden zevk aldığın hiçbir şeyden artık zevk alamamak demek. En sevdiğin yemek önünde duruyor, hiçbir şey hissetmiyorsun. En yakın arkadaşın espri yapıyor, gülemiyorsun. İçinde bir şey kapanmış gibi. Diğer belirtiler de şunlar. Uyku bozukluğu. Ya uyuyamıyorsun ya da sürekli uyuyorsun. İştah değişimi, ya hiç yemiyorsun ya da duramıyorsun. Enerji kaybı, en basit iş bile yorucu geliyor. Değersizlik ve suçluluk hissi. Ben bir hiçim, herkese yüküm düşünceleri. Odaklanamama, 2 satır okuyup bırakıyorsun. Hareketlerde yavaşlama ve en ağırı yaşamı sorgulamak. Ve kritik şart şu, bunların günlük hayatı ciddi biçimde bozması lazım. İş, okul, ilişkiler, öz bakım, hepsi aksıyor olmalı. Dizi bittiğinde hissettiğin şey bu değil. Maç kaybedince hissettiğin şey de bu değil. O üzüntü, o yağmur. Ve yağmur normal. Peki ikisini nasıl ayıracaksın? Sana 3 soru vereceğim. Bu 3 soruyu kendine sor, cevap netleşir. Birinci soru, sebebi biliyor musun? Üzüntünün sebebi bellidir. Sınav kötü geçti, ayrılık oldu, birini kırdın, işten kötü haber geldi. Sebep var, sonuç var. Mantıklı bir zincir var ortada. Depresyonda ise çoğu zaman sebep yok. Her şey yolunda görünüyor. İşin var, ailen var, sağlığın var. Ama içinde bir boşluk var ve nereden geldiğini bilmiyorsun. Hatta bu yüzden bir de suçluluk duyuyorsun. Her şeyim var, neden böyleyim diyorsun. Ve bu soru seni daha da dibe çekiyor. Çünkü cevabı yok. İkinci soru, geçiyor mu? Üzüntü dalga gibidir. Gelir, vurur, çekilir. Arkadaşınla konuşursun, hafiflersin. Sevdiğin bir şey yaparsın, dağılır. 1-2 gün, bilemedin 1 hafta. Sonra hayat normale döner. Depresyon çekilmiyor. Arkadaşın geliyor, güzel bir şey oluyor, komik bir video izliyorsun. Ve hiçbir şey değişmiyor. İçindeki gri aynen duruyor. Herkes hadi biraz dışarı çık, açılırsın diyor. Çıkıyorsun, açılmıyorsun. Çünkü sorun dışarıda değil. Üçüncü soru, hayatın duruyor mu? Üzgünken işe gidersin. Keyifsizsindir ama gidersin. Yemek yersin, duş alırsın, hayat aksayarak da olsa yürür. Üzüntü hayatı yavaşlatır ama durdurmaz. Depresyonda hayat durur. Yataktan kalkmak bir proje haline gelir. Duş almak, dişini fırçalamak, en basit şeyler dağ gibi görünür. Telefona bakarsın, mesajlara cevap veremezsin. Cevap yazacak enerjin yoktur. İnsanlar niye cevap vermiyorsun diye kırılır, sen daha da suçlu hissedersin. Şimdi cevaplarına bak. Sebebi belli, geçiyor, hayatım devam ediyor diyorsan üzgünsün. Ve üzgün olmak tamamen normal. İnsansın, üzüleceksin. Peki neden herkes depresyondayım diyor? Şimdi işin kültürel kısmına gelelim. Çünkü bu kelime durduk yere bu kadar yayılmadı. Hatırlıyorsan anksiyete videosunda bir rakam vermiştim. LifeStance Health'in araştırmasına göre insanların %29'u sosyal medyadan kendine psikolojik tanı koyuyor. Gen Z'de bu oran %50. 2 kişiden biri. Depresyon da bu dalganın tam ortasında. Ama bir şey daha var ve bence asıl mesele bu. Depresyondayım demek, üzgünüm demekten daha havalı geliyor. Daha teknik, daha ciddi. Düşünsene, üzgünüm dersen ne derler? Geçer canım boş ver. Ama depresyondayım dersen kimse bir şey diyemiyor. Kelime bir kalkan haline geldi. Üzüntünü ciddiye aldırmanın yolu ona hastalık ismi vermek oldu. Ve bir de dil meselesi var. Duygularımızı büyüterek anlatmaya alıştık.
Açlıktan ölüyorum, gülmekten öldüm, sınavda mahvoldum. Abartı dilin normali oldu. Kimse gerçekten açlıktan ölmüyor tabii ki. Herkes anlıyor bunun şaka olduğunu. Ama depresyonla bir fark var. Açlıktan ölüyorum dediğinde kimse bunu ciddiye almıyor zaten. Sorun yok. Depresyondayım ise gerçek bir hastalığın adı. Ve her gün yüzlerce kez şaka gibi kullanılınca gerçeği de şaka gibi algılanmaya başlıyor. Kelime aşınıyor. Tıpkı çok kullanılan bir anahtar gibi. Bir süre sonra kapıyı açmıyor. Ne olacak yani? Kelime işte diyebilirsin. Dur göstereyim. Gerçekten depresyonda olan biri düşün. Haftalardır kötü. Kimseye bir şey diyememiş. Çünkü utanıyor. Ne derler? Şımarık derler, güçsüz derler diye korkuyor. Sonunda cesaretini topluyor ve en yakınına açılıyor. Ben galiba depresyondayım diyor. Karşıdaki ne diyor? Aman ben de depresyondayım. Dün dizi bitti ben de öyleyim. Geçer. Ve o kişi bir daha kimseye açılmıyor. Düşün bunu. Belki aylarca biriktirdiği cesareti tek cümlede söndü. Çünkü karşıdaki o kelimeyi günde 5 kere duyuyor. Kelime aşınmış, ciddiyeti kalmamış. Kişi kötü niyetli değil, sadece kelimenin gerçek ağırlığını unutmuş. İşte bedel bu. Kelimeyi ucuzlatınca gerçekten ihtiyacı olanın sesi duyulmuyor. Üstelik tedavi edilebilir bir hastalıktan bahsediyoruz. Bak bu kısım önemli. Tedavi edilmediğinde bir depresyon dönemi 5 ay ya da daha uzun sürebiliyor. 5 ay. Neredeyse yarım yıl hayattan kopuk. Ama tedaviyle çok daha kısa sürede çok daha iyi sonuçlar alınıyor. Yani aradaki fark bazen sadece şu. Birinin o kişiyi ciddiye alması. Bir şeyi netleştireyim. Bu video kimse depresyonda değil, hepiniz şımarıksınız demiyor. Tam tersi. Kelimeyi yanlış kullanmak iki tarafa da zarar veriyor. Gerçek depresyondakine zarar veriyor çünkü derdi sıradanlaşıyor, görünmez oluyor. Bunu konuştuk. Ama sana da zarar veriyor. Bu kısmı kimse konuşmuyor. Her üzüntüne depresyon dersen gerçek duygunu tanıyamıyorsun. Belki yorgunsun, belki hayal kırıklığındasın, belki yalnızsın, belki hayatında anlam eksik, belki sadece uykusuzsun. Bunların her biri farklı bir şey ve her birinin çözümü farklı. Yorgunluğun çözümü dinlenmek, yalnızlığın çözümü bağ kurmak, hayal kırıklığının çözümü yas tutup devam etmek, anlamsızlığın çözümü hayatında bir şeyleri değiştirmek. Ama hepsine depresyon etiketi yapıştırınca hiçbirini çözemiyorsun. Çünkü yanlış teşhis, yanlış tedavi demek. Kendi kendine yanlış teşhis koyuyorsun ve sonra hiçbir şey işe yaramıyor diyorsun. Hava durumunu iklim sanırsan ne olur? Şemsiyeyle gezmeyi bırakırsın, eve kapanırsın. Bu kış hiç bitmeyecek dersin. Halbuki yağmurdu, geçecekti. Sen onu iklim sandığın için evde oturdun. Ne zaman yardım almalısın? Şimdi en önemli kısım. Çünkü bu videonun amacı kimseyi yardım almaktan caydırmak değil. Tam tersine doğru zamanda yardım almaya yönlendirmek. Şu 3 şey varsa lütfen bir uzmana git. 1. 2 haftadan uzun süredir neredeyse her gün kötüysen. Ara ara değil, sürekli. 2. Eskiden zevk aldığın şeyler, yemek, arkadaşlar, hobiler artık hiçbir şey hissettirmiyorsa. 3. Günlük hayatın aksamaya başladıysa. İşe gidemiyorsan, kalkamıyorsan, kendine bakamıyorsan. Bu üçü bir aradaysa bu yağmur değil. Ve bunun için birine görünmek zayıflık değil. Kolun kırılınca doktora gidiyorsun ya, bu da aynı şey. Beyin de bir organ, o da hastalanabiliyor. Ve o da tedavi edilebiliyor. Depresyon tedavi edilebilir bir hastalık. Bunu bir daha söylüyorum çünkü çok önemli. Terapiyle, gerektiğinde ilaçla insanlar düzeliyor. Milyonlarca insan düzeldi. Ama ilk adım durumu ciddiye almak. Kendi durumunu da, kelimenin kendisini de. Depresyondayım demek kolaylaştı. Ama depresyonda olmak hiç kolay değil. O yüzden şöyle bir anlaşma yapalım. Dizi bittiğinde üzgünüz. Maç kaybedince moralimiz bozuk. Pazartesi günleri keyifsiziz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi geçerli duygular. Ama hiçbiri depresyon değil. Kelimeleri yerinde kullanmak sadece dil meselesi değil. Gerçekten o kelimeye ihtiyacı olan birinin sesinin duyulması meselesi. Yağmura yağmur diyelim. Kışa kış. Böylece gerçekten kışın ortasında kalan biri üşüyorum dediğinde herkes ne demek istediğini anlasın. Ve son bir şey. Eğer bu videoyu izlerken bu anlattıkları bana çok tanıdık geldi dediysen bunu bir işaret say. Bir uzmanla konuş. Kaybedeceğin hiçbir şey yok. Kazanacağın koca bir hayat var. Bir sonraki videoda görüşürüz.